Merhaba arkadaşlar. Kedimiz doğuma hazır şu anda. Öncelikle kedimizin doğum yapacağı yeri hazırlamamız gerekmekte. Doğum yaklaştığında kedimiz doğum yapacak, sessiz, sakin, kuytu bir yer aramaktadır. Buna uygun yeri hazırlayıp kedimizin doğumunu beklemek gerekmektedir. Doğumu yaklaştığını kedimizin hareketlerinden anlayabiliriz. Sancılanmaya başladı. Nefesi sıklaşır, derin derin nefes almaya başlar. Çünkü bunun sebebi ateşi yükselmiş olmasıdır. Ateşi yükseldiği için kendini soğutmak için sık nefes vermeye başlar. Kasılmalar başlaması sebebiyle kedimize küçük küçük masajlar yapmak gerekmektedir. Bu doğumu hızlandırır ve rahat bir doğum yapmasını sağlar. Fazla bastırmadan önden arkaya doğru küçük küçük masajlar kedimiz için iyi gelecektir. Bu süreçte yalnız bırakmamak gerekir. Çünkü yanlarında yardım edecek birisini istemektedir. Bu sebeple Şirin de sürekli yanında istemektedir bizleri. Sancılanması akşam 11 civarında başladı. Gece sürekli sancısı devam etti. Tabii bu sebeple sabah saatlerine kadar yanında sürekli bekledim ve uyumadım. Bu süreçte sürekli masaj yaparak rahatlamasını sağlamak gerekmektedir. İyice sancıları arttı. Doğumun yaklaştığını anlayabiliyoruz artık. Doğumun başladığını anlamak için öncelikle doğum başlamadan önce suyu geliyor. Arkasından yarım saat, bir saat sonra bebeğin geleceği anlaşılmaktadır. Doğum sancısıyla beraber kasılmalar da arttığından dolayı kedimiz bağırır. Tabi burada korkmamıza gerek yok. Bu bebeğin geleceğine delalettir. Doğum başlamak üzere. Burada önemli olan kesedir. Yavru annesinden çıktığında kesenin yırtılmış olması gerekmektedir. Bazen bunu annesi kendisi yırtar. Ancak bazı durumlarda yırtamayabilir. Bunun için yanında olup keseyi elimizle yırtmamız gerekmektedir. Eğer kese yırtılmaz ise yavru nefessiz kalıp ölebilir. Yavrunun ölmemesi için de bunun için başında durmak gerekmektedir. Aslında içgüdüsel olarak kediler bu işi kendisi halleder ama bazı durumlarda yardımcı olmak gerekmektedir. Bunun için doğumu takip etmek çok önemli. Yavru kesesiyle beraber kordon bağına bağlı eşiyle birlikte doğar. Bazı arkadaşlar kordon bağını makasla kesiyorlar ama genelde kediler eşiyle birlikte kordon bağını yerler. Bu oldukça besleyici bir şeydir. Kediler kordon bağını yiyerek bebeğin karın duvarına birkaç santim kala bırakırlar ve tükürükleri kanamayı durdurarak doğal bir antiseptik oluşturarak mikrop kapmasını önlerler. Eğer kedimiz kordon bağını yemez ve koparamazsa ancak o zaman müdahale etmemiz gerekmektedir. Bir makas yardımıyla kordon bağıyla bebek arasından 200 santim kala olan yerden kesilir ve kanamayı önlemek için ip yardımıyla bağlanır. Kediler doğum öncesi karın ve meme bölgelerini dezenfekte ederler. Bunlar yavruların enfeksiyon kapmaması için içgüdüsel olarak yapılan bir çalışmadır. Detaylı olarak bütün memelerini ve meme bölgesini kediler yalayarak dezenfekte eder ve yavrular için emecek hijyenik bir ortam sağlamış olurlar. Kediler de insanlar gibi doğum öncesi yemeği ve içmeyi keserler. Bu nedenle doğum sonrası kedimiz bayağı acıkmış olması sebebiyle iyi beslemek gerekmektedir. Tabii bu besleme sonucunda süt üretiminin artması ve kalitesi odaklanmaktadır. Bu süreçte kedimize yavru kedi maması ve yaş mamalarla takviye etmemiz gerekmektedir. Bu sütün
artmasını sağlamakta hem annenin hem de yavruların iyi beslenmesini sağlamaktadır. Kedimizin suyu şu anda geldi. Doğum sancıları arttı. Kasılmalar da devam ediyor. Doğum başlamak üzere. Şu an yavrunun gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi baba diye beni çağırıyor ve yanında istiyor. Evet, doğum başladı. İlk yavrumuz gelmek üzere. Baba British Shorthair Silver, anne ise Scottish Fold Blue Point. Yavruların nasıl çıkacağını merak ediyorum. Doğum şu an başladı. Yavru çıkmak üzere. Evet, yavru görünürlü. Yavru şu an rahim ağzında. Sizler de görüyorsunuz. Çıkmak üzere. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayağa kalkıp yavruyu çıkarması gerekmekte. Şu anda yavru çıkacak. Yalnız bu ara elimden de ısırmayı ihmal etmiyor. Normalde sakin bir kedidir. Bu süreçte yavrusuna zarar vereceğimi sanıp o sebeple elimi ısırmıştır. İlk bebeğimiz dünyaya geldi. Yavrunun da renginden anlaşılacağı gibi aynı babasına benzeyen bir yavru doğdu. Yani bir adet British Shorthair Silver yavrumuz dünyaya geldi. Şimdi kedimizin keseyi yırtıp kordon bağını kesmesini bekleyeceğiz. Kedimizin yorulmaması için yavru ıslak doğduğu bu sebeple kuruması gerekmektedir. Buna yardımcı olmak için bir peçete yardımıyla yavruyu kurulayarak annesine yardımcı olmak her zaman iyi olur. Çünkü bunu kurutmak için çok yalayacak ve yorulacaktır. Öncelikle güzel bir peçeteyle kurulayarak anneye yardımcı oluruz. Yavruyu kuruttuktan sonra da annesinin önüne koyarak yalamasını sağlamak gerekmektedir. Yalamak hem kan akışını hızlandırır, yavrunun kendine gelmesini sağlar, hem de tüylerini kurutarak üşümesini ve hastalanmasını önlemiş olur. Bir yandan hem kendini hem de yavruyu temizlemeye çalışmakta. Bu durumda bazen yavruyu bırakıp kendini temizlemektedir. Tüm ısrarıma rağmen kendini temizlemeye devam ediyor. Daha sonra yavruyu temizlemeye başladı. Kedisi doğacak arkadaşlar için bir nebze olsun yardımcı olmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu sürecin takibi hem anne hem de yavrunun sağlığı için çok önemli. Bu süreçten sonra 1-2 gün annenin kanaması devam edebilir. Eğer kanama şiddetlenir ve durmaz ise bir hekime danışılması gerekmektedir. Daha sonra 1-2 günün sonunda kanaması durur ve normal hayatına devam eder. Daha sonra yavrularını emzirmeye ve onların bakımını yapmaya devam eder. Videonun çok uzun olmaması için diğer yavruların doğumunu çekmedik. Bundan sonra 4 yavrumuz daha dünyaya geldi. Ancak son yavru ölü doğdu. Bazen anne karnında yavrular ölü olarak dünyaya gelebiliyor. Bu durum çok sık rastlanan bir şey değil. Çoklu doğumlarda bazen ölü bebek dünyaya gelebiliyor. Biraz üzücü ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bu süreçte kalp masajı ve suni teneffüs yaptık ama maalesef kurtaramadık. Muhtemelen anne karnında daha önce öldüğü için onu tekrar yaşama geri döndüremedik maalesef. Şu anda 4 adet minik bir yavrumuz var. İlerleyen videolarımızda yavruların gelişimi ve bakım hakkında detaylı videolar paylaşacağım sizlerle. Değerli takipçiler, yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.